Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün şöyle güzel bir ipim var. Bununla harika bir model başlayacağım. Şöyle ipimin kalınlığını göstereyim. Orta kalınlıkta bir ip. İpime uygun kullanacağım şiş 3,5 numara. Modelimiz oldukça güzel ve kolay bir model. Hadi hep birlikte başlayalım. Bu modelde ilmek sayısı şöyle 4 ve 4'ün katları olması gerekiyor. Yapacağımız örgüye göre ilmek sayımızı bu şekilde ayarlayıp modelimizi tam denk getirerek kurabiliriz. Ben şöyle bir ters bir düz lastik hazırladım. Lastiğin üzerine modelimizi kurmaya başlayalım. Modelin birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Birinci sıra ön yüzünde ilmeklerimizi ters örerek devam edelim. İsterseniz lastiksiz de yapabilirsiniz bu modeli. Yani her türlü yapılabilir. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Kenar ilmeğinden sonra sıra sonuna kadar ilmeklerimizi düz örerek devam edelim. Kenar ilmeğimi de yine düz olarak ördüm. Üçüncü sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra 2 ilmek ters ördüm. Daha sonra bir artırma yaptım. Sıradaki 2 ilmeğimin ikisini bir alarak düz ördüm. Sola doğru kestim. Önce artırma yaptım, daha sonra kesme işlemi yaptım. Yine 2 ters ilmek, daha sonra bir artırma, sıradaki 2 ilmeğimizi de düz örerek sola doğru keselim. 2 ters ilmek, bir artırma, sıradaki 2 ilmeğimizi de düz örerek sola doğru keselim. 2 ters, bir artırma, 2 ilmeğimizi sola doğru düz örerek keselim. Daha sonra 2 ters ilmekle sıramı tamamladım. Kenar ilmeğimi düz ördüm. Üçüncü sıramızı tamamladık. Dördüncü sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimizi 2 düz, bakın 2 düzüm var zaten, düz olarak ördüm. Bir ters, bir de şu ajurlumu da yine ters örüyorum. 2 düz, 2 ters. 2 ters, 2 düz örerek arka yüzünde devam edelim. Evet, 2 düz ilmekle sıramı tamamladım. Bir de kenar ilmeğimi düz ördüm. Beşinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yine sıra başında 2 ters ilmek. Kenar ilmeğinden sonra 2 ters ilmek. Geldim şu ajurlu 2 ilmeğime. Sağa doğru kesmek için ben şu şekilde alarak zorlanıyorum kesme yaparken. Çünkü ilmek alış şeklim farklı olduğu için.
Ben de şöyle yerlerini değiştiriyorum. Öndekini arkaya, arkadakini öne aldım ve düz örerek sağa doğru kestim. Devamında bir artırma yaptım. Şimdi önce kesme işlemi yaptım, daha sonra bir artırma yaptık. 2 ters ilmek. İlmeklerimin yerini değiştiriyorum. Sağa doğru kesmek için. 2 ilmeğimi düz örerek sağa doğru kestim. Devamında bir artırma yaptım. Daha sonra 2 ters ilmek ördüm. 2 ilmeğimi yerlerini değiştirdim. Sağa doğru kestim. Bir artırma yaptım. 2 ilmek ters ördüm. Yine sağa doğru keseceğiz. Önce yerlerini değiştirdim. Daha sonra sağa doğru 2 ilmeğimi kestim. Bir artırma yaptım. 2 ilmek ters ördüm. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. 6. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yine ilmeklerimi 2 düz 2 ters örerek devam ediyorum. İki ters, iki düzle sıramı tamamladım. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. 7. sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yine 2 ters. Şu aradaki 2 ilmeğimiz hep ters örülüyor ara model olarak. Ajurlu kısma geldim. Önce bir artırma yaptım. Daha sonra sıradaki 2 ilmeğimi düz örerek sola doğru kestim şimdi. 2 ters ilmek. Önce bir artırma, daha sonra 2 ilmeğimizi sola doğru keselim. 2 ters ilmek. Önce bir artırma, daha sonra sıradaki 2 ilmeğimizi sola doğru keselim. 2 ters, bir artırma, 2 ilmeğimizin ikisini bir düz ördüm, sola doğru kestim. 2 ters ilmek, bir de kenar ilmeğimi düz olarak ördüm, sıramı tamamladım. 8. sıra arka yüzündeyim, son sıramız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yine 2 düz 2 ters örerek sıramızı tamamlayalım. İki düz 2 ters. Modeli bir kez kurmuş olduk. Model 8 sıradan oluşmakta. Şöyle burası arka yüzü, bu taraf ön yüzü. Model böyle devam edecek arkadaşlar. Bir daha model kurulacağı zaman yine burada birinci sırada ne yaptıysak aynı şekilde devam edeceğiz. Birinci sırada ters örmüştük. İkinci sıra arka yüzünde düz örmüştük. Ondan sonra da şu ajurlu kısma geçmiştik. 8 sırayı o şekilde tamamladık. Anlaşılmayan yer olursa videoyu tekrar baştan izleyerek modeli kurabilirsiniz. Daha fazla uzatmaya gerek yok videoyu. Şu şekilde çıkardık modelimizi. Bu parçamı da daha önce yapmıştım. Bakın bunu da lastiksiz yaptım. Şöyle bırakayım. Lastiksiz modeli uyguladım. Aynı iple
Aynı yine şişle çalıştım. Aynı kalınlıkta şiş yani. Modelin arka yüzü de bu şekilde. Bakın gayet güzel, temiz. Her iki tarafı da kullanılabilir bence modelin. Yakadan başlama örgülerinizde de şöyle bir görüntü elde edersiniz. Gördüğünüz gibi model oldukça kolay. Gösterişli, şöyle kabartmalı kabartmalı görünen bir model. Bu modeli istediğiniz örgüde kullanabilirsiniz. Yetişkin örgülerinde, çocuk örgülerinde, yelek, hırka, süveter, yani her türlü örgüde kullanılabilecek gayet kolay ve gösterişli bir model. Sizler de nelerde kullanacaksınız onları yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.